Her zaman basit, lezzetli ve sağlıklı yemeklerin peşindeyim. İşte bu da onlardan biri. Öyle bir tarife bağlı kalmadan temel bilgilerle ve dolabımdaki sebzelerle yaptım. O yüzden bu yemeğin bir adı yok. Şimdilik sebzeli fırın kebap diyelim. Geçelim bu nefis yemeği nasıl yaptığıma. Sebzeleri soyup doğramakla başladım işte. Bir patates, bir patlıcan, bir kabak, 2 tane biber, 1 tane domates. Bunların hepsini küp küp doğradım. Cam fırın kabında bunları birleştirdim. Bunlar kuru kuru fırına girmez. Bir salçalı sos hazırlamak lazım. 1 tatlı kaşığı domates salçası yeterli olur. Baharatlarla devam edeyim. 1 tatlı kaşığı da pul biber ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı acı toz biber, 1 çay kaşığı da kimyon. Ne kaldı geriye? Karabiber. 1 çay kaşığından az olsun. Karıştırmak için biraz su lazım. Salça süzülene kadar karıştırdım. Yağı henüz eklemedim. Şöyle 200 gram kadar da yağlı kıyma vardı. Sebzelerin üstüne onu dağıttım. Sosu da kabımıza döküp tüm malzemeleri harmanladım. Sebzeleri incitmemek için yoğurmadım, iyice yaydım. Burada aklıma gelseydi 8-10 diş sarımsağı da tane tane aralara yerleştirirdim. Ama olsun, unutmuşum işte. Yemek pişince aklıma geldi. Son bir eksiğimiz kaldı, o da yağ. Cam tepsimizin üzerinde muhtemelen 4-5 yemek kaşığı kadar yağ gezdirdim. Evet, görüntü bu. Her şey hazır. Hazır ama buna bir kapak lazım. Yoksa üstteki sebzeler yanar. Bir yağlı fırın kağıdını ıslatıp cam tepsimize kapak yapıyorum. Etrafını da iyice kapatıyorum. İçindeki su buhar etkisi yapacak ve sebzeler, özellikle de patates, lokum gibi olacak. Fırını da önceden ısıtmıştım. O zaman girelim fırına, yansın buralar. 40-45 dakika kadar 200 derecede pişti. Kontrol ediyorum. Patates eziliyorsa yemek pişmiştir. Ama biraz da kapaksız pişirelim ki üstü kızarsın, buharı gitsin, kebap formuna geçsin. Biliyorum bunu çatalla yapmamam lazım. Elektrik kaçağı olsaydı şu anda bu tarifi izleyemeyecektiniz. Neyse. Sonuç süper lezzetli ve bol sebzeli olmasından dolayı da sağlıklı. Ben bunu ekmeğin arasına koyup üstünü de maydanozla süsleyip tantuni usulü yedim. Ama ev halkı bunun üstüne sarımsaklı yoğurt döküp öyle tüketti. Bu yüzden iyi ki sarımsak koymayı unutmuşum dedim. Herkes mutlu, sağlıklı ve tok. Siz de mutlaka deneyin. Böyle pratik tariflerle dolu kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.